Haftanın son iş gününden merhabalar efendim. Bugün kendimden beklenmeyen hızlı bir giriş yaptım. 12'ye yetişeyim diye. Çünkü saat 1'de kuaför gelecekmiş. Dedim bitireyim. O yüzden saçım bu rezil hali bundan mütevellittir. Kusuruma bakmayınız. Şimdi neyle başlayalım bugün? Diva ile başlayalım. Bülent Ersoy'da son günlerde bayağı bir davranış değişikliği görüyorum. Hani böyle Sübhaneke dinimiz aminle başlayan konuşmaları geçti de böyle bir rahatladı yani. Gevşiyor, bir flört ediyor sahneden, bir laf atıyor, bir saraya laf yolluyor, bir kadeh tokuşturuyor. Bu kaçıncı ay içkim diyor filan. Böyle bir rahatlık görüyorum. Yine o rahatlığını bozmadı. Bu kez güvenliklerle flört etti. Çok hoşuma gitti. Valla bir bünye rahatlığı gelmiş Diva'ya ama artık zaten kaybedecek nesi var. Ben şimdi Bülent Ersoy'u şahsen tanıyan ve konuşma fırsatı bulan biriyim. Onunla konuştuğumuzda şöyle bir şey anlatmıştı. 7 sene vatandaşlıktan mahrum edildiğinde bir daha Türkiye'de çalışıp çalışamayacağı belli değilken ve geçimi, para kazanması söz konusuyken Fransa'nın ona teklif ettiği vatandaşlığı kabul etmediğini, ülkede kaldığını söylemişti. Aslında hani o ölümü görmüş sıtmaya razı olur. O yüzden onun bir korkusu yok. Dünyalığını da yapmış tabii. İkizler Burcu tabii. Yaş 75 ama zehir gibi flört kasları çalışıyor Sayın Ersoy'un. İzleyelim. Aa, güvenliğe bak sen. Bu herif bana asılıyor galiba. Ulan ırz düşmanı. Ahlaksız. Böyle terbiyesizleri nasıl? Şuraya bak. Lanet olsun. Bir de beni koruyacak. Korumak yerine bu beni devirirmiş. Sağlam güç ister Bülent Hanım'ı da devirmek yani. Neticede benim ona laf söyleyecek yerim yok. Ben de yani kapışırım onunla da. Şimdi İkizler Burcu Bülent Ersoy flörtöz derler. Ben de İkizler Burcu'yum ama benim için flört hani deveye cilve yap demişler, tutmuş halıya pislemiş misal bir şey. Ben olayın flörte gittiğini görünce çok şapşallaşırım. Ciddi söylüyorum. Bir de net su grubu falan hiç yok haritamda, benim astrolojik haritamda. Düşüncelerimle duygularımı yaşıyormuşum. Öyleymiş yani. Hani düşünüp şöyle duygu hissetmeliyim diyen biri olduğum için bana birinin dürtüp flört ediyoruz demesi gerekiyor. Aymıyorum yoksa. Ha, flört kasları evet halen çalışıyor. O kaslar erimemiş. Baksana Bülent'teki. Ama yani şimdi korkusuz. Hani o Bismillah televizyonda besmeleler, sübhanekeler, Yasin-i Şerifler kalmış. Bayağı rahat rahat güvenliğe giydiriyor, rakısını tokuşturuyor. Yansın geceler, pelin su eceler, artık Rahman gitsin pozisyonuna girilmiş. Yaş 75, 3 çeyrek asır yani, kolay değil. Şimdi Murat Başoğlu benim bir zamanda programa katıldığım bir isimdi. O ara bir tutturdu vücut yaptı, geliştirdi. Önce sabah şekerlerini sunardı. Ondan sonra sabah şekerlerinde çok sevilmişti. Sonra bir vücuda bir kasa bir testosterona sardı falan kendini. Daha sonra öz yeğeniyle uygunsuz vaziyette yakalandı teknede. Bu yakalanışın ardından linç edildi çünkü olay ensest ilişkiye varmıştı. Ve yok oldu ortadan. Daha sonra eşi vefat etti. Bir sürü bir sıkıntı yaşandı. Yani korkunç şeyler oldu. E, Bunların üzerinden vakit geçti. 10 yıl sonra Murat Başoğlu Atina'da çıktı. Herkes bak 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 dünün starı bugün emlakçı mı oldu falan diye alay eder oldu. Dünün emlakçıları da bugün star oldu mesela. Bir de öyle var. Türkiye bir de öyle. Ne emlakçılar biliyorum ben şu anda star, siz biliyor musunuz? Emlakçı dünyada vasıflı, bizde vasıfsız bir meslek. Yunanistan'da nasıl bilmiyorum. Ama Murat Başoğlu'yu işte dün herkes haber yaptı. Yunanistan'da altın vize almak için, oturma izni almak için yer satılıyor. Portekiz'de de aynı şey yapılıyor. İnsanların artık Türkiye'den kaçıp gidip, belli bir maddi sınıftaki insanların Türkiye'den kaçıp gidip oraya yerleşip bir de oturma izni almaları için acentalar kuruldu. İnanabiliyor musunuz? Yani kendi vatandaşımızı kendi ülkemizden kaçırmak için ama zenginleri, daha doğrusu çok zenginleri de değil, çok zenginler çok fakirleri yedikleri için onlar bu ülkede kalmak zorunda. Orta sınıfın bir tık üstleri varını yoğunu satıp yurt dışına gidiyor şu anda. Memleketimizden adam kaçırıyoruz ya. Düşünün ne hale geldik. Ve halen oturuyoruz. Lay 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 lom diye hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Gülüyoruz acınacak halimize. Murat Başoğlu'nun emlak satışlarını bir verelim önce. Kim vefat etti? Bir şey vardı. 2+1
çok güzel şehir merkezinin ortasında her yere çok yakın metroya, kafelere, restoranlara çok güzel bir yerimiz var. 2+1. Bu hali görüntülenmiş. Bu halinde herkes verdi. 2017 yılında yeğeniyle böyle şeyler yapıyordu. Şimdi ne oldu falan filan diye. Şimdi ben onun cevabını okuyayım buradan size. Verdiği cevabı. Hiçbir şey yokmuşçasına. 10 yıl önce Özal Bey'in kızıyla biliyorsunuz yakalanmıştı. 10 yıldır süren yalanlar yalanlar diyor. Bitmek bilmiyor. Biliyorum benim kötü durumda olmamı isteyenler var ama bu kalpsizlere rağmen benim neyi yapıp neyi yapmadığımı bilen çok insan var. 6 senedir Atina'ya gidip geliyorum. Hem Türkiye'de hem Yunanistan'da çok dostum var Allah'a şükür. Ameliyat sonrası bir sağlık sorunum yok. Ameliyatı nedir bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Boşandı doğru. Çok iyiyim maşallah. 6 ay önce annemi kaybettim. Her şeyimi buradan paylaşıyorum. Kimseden kaçmadım çünkü kaçacak bir şey yapmadım. Ama bu çirkin haberleri yapanların sonlarını da gördük. Umarım hepinize yetecek balkon vardır. O ne demek ayol? Balkon mu? Ha, Erol Köse'yi kastediyor. Balkondan atladı ya Erol Köse. Hani benim aklımda kötü haber yapanların sonlarını da gördük. Hepinize yetecek balkon vardır. Yani hepiniz intihar edin diyor. Şimdi bak ben beddua eden insana gıcık oluyorum. İnsanın içinde en ufak bir inanç varsa kimseye nefret ettiği insana dahi beddua etmez. Her şeyden önce çekil aradan tezahür etsin yaradan diye bir laf vardır. Sen gerçek anlamda bir haksızlığa uğruyorsan, hani bu din dersi verecek değilim ama evren olarak da düşünün bunu. Sen o nefreti böyle tutuyorsan avuçlarınla böyle o nefreti sarıp tutuyorsan orada ne evren ne Allah girip de müdahale etmez. Çünkü sen o enerjiyi salmıyorsun evrene veya Allah'a bırakmıyorsun iş. Çekil aradan o demektir. Sen çık haklıysan aradan. Evren yapacağını yapar. Allah cezasını verir. Ama nefretini tutarken olmaz ve beddua edilmez. Yani magazin sunucularına da kendini balkondan atacak adam. Balkonlar çoktur inşallah. İnanın magazin sunucusu olarak ne ben ne herhangi bir meslektaşımın gıybet yapmaya bayıldığını düşünmüyorum. Sadece bazı kavramları netleştirmek adına burada ileri geri konuşuyoruz bazı insanlar hakkında. Kimilerinin magazin değeri var, kimilerinin yok. Şimdi herkes benim birilerine cevap vermemi bekliyor. Arkadaşlar düşmanın bile kalitelisi, akıllısı, meslek sahibi olanı gözünü seveyim ya. Ben demişim diyeceğimi birinin burada ekrana gelmesi için bir haber değerinin, daha önce bir bilinirliğinin, işinin, gücünün olması gerekiyor. Beni o kadar düşünmeyin rica ediyorum ya. Şimdi ben Güzide Duran'dan bahsetmek istiyorum. Uğradığım haksızlık çünkü burada çok ciddi bir boyuta geldi. Şimdi Güzide Duran haberlerini Türkiye yaptı. Kimle yaptı? Fikret Orman'la yaptı. Niye yaptı? Fikret Orman'la daha boşanmadan el ele hem tatilde hem de yemek çıkışları görüntüleri ilişkilerini ilan ettikleri için. O sırada bu görüntüleri bir daha ekrana getireyim vesileyle. O sırada bütün Türkiye bu haberleri yapıyordu. Hatta Fikret Orman'ın ilk beraber olduğu evli kadın da o değildi. Fikret Orman'ın bu neden evli kadınlara bu tutkusu var diye bir düşündük biliyorsunuz. Daha sonra zaten Fikret Orman gözaltına da alındı, bırakıldı, bir şeyler oldu. Fikret Orman şimdi efendim daha sonra gözaltı kararından işte temiz çıktı, ayrıldı. Oklar çevrildi. Şöyle bir şey yaşıyorum. Yaşadığım haksızlığı paylaşayım. Aranızda savcı, hakim, avukat varsa benim kendi avukatıma da çok güveniyorum Seraycığıma. Seray Hanım çok güvenilir bir avukattır, çok iyidir. Haksızlıklarla mücadele konusunda çok vefalıdır ama siz de bana akıl verin. Şimdi ben bu programda evli kadına bir kere aşık oldum. Abi sürekli evli kadınlarla el ele gezme bari. Ortaya çıkarma bunların çoluğu var çocuğu var. Fikret Orman'a kart. Ne demişim? Horoz mu demişim? Öyle zampara demişim. Kart çapkın demişim. Kart çapkın. Çapkın mı? Evet. Kart mı? Evet. 65 yaşında yok mu Fikret Orman? Bakalım kaç yaşında Fikret Orman. Şimdi kart ne demek? Kart erik, kart horoz, kart elma, kartlaşmış, yaşlanmış demek değil mi efendim? Kart horoz, kart zampara bunlar da bir deyim. Şimdi Fikret Orman'ın yaşına bakıyorum. Orman. Bakalım kaç yaşındaymış, kaç doğumluymuş. 67 doğumlu, 58 yaşında. Gayet olgunlaşmış. Yani düşmeye yüz tutmuş. Bu söylediğimde hiçbir hakaret unsuru yok bence. Farz edin var. Geçiyorum. Güzide Duran'ın eşini aldattığı, eşi aramıştı beni, eski eşi ve demişti ki ben davadan
Vazgeçeceğim. Ben zaten bu kadından boşanacağım. Benim sorunum, ben uzlaşmalı boşanırsam onun beni aldattığı adamlar çıkıp da dinlenmeyecek. Okan Buruk, Fikret Orman'ı kastediyor. Mahkemede dinlenmeyecek bu iddialarım. Onun bana yaptıkları haksızlıkların üstleri, bu arada şeyi arıyorum. Onlarla ilgili yaptığım haberi arıyorum da. Üstleri kapanacak onun beni aldatmalarının, yaptığı haksızlıkların, çocukları ihmalinin. Ben istiyorum ki o mahkemeye gelsin, çekişmeli boşanalım ve orada ne yaptığı ortaya çıksın demişti Güzide Duran için. Yani beni aldatıp aldatmadığı ortaya çıksın demişti. Zaten Güzide Duran da bakın, yani siz Türk toplumuna, örf ve adetlerine, evli bir kadının, hem de ben anneyim diye iddialaşan bir kadının kocası beni arıyor ya. Bak, kocası beni arıyor. Var konuşmalarım. Teşekkür ediyor. Çift taraflı düşündüğünüz için sağ olun. Ben çocuklarımı burada okula yolluyorum. Parayı kaybettikten sonra hal bu hale geldi diyor. Karısı Türkiye'nin ünlü çapkınlarından biriyle el ele göz göze. Ben sadece bunu verdim tüm Türkiye gibi. Normalleştirse miydim? Evli kadınlar boşanmayı beklemeyin, çıkın sonra. Ya her gün burada delice haberler veriyoruz. İşte eski sevgilisi yeni erkek arkadaşı edindi diye. Sen beni aldatıyor musun diye. Şöyle kiminle yazıştın diye katledilen kadınların haberlerini veriyoruz bak. Şimdi bunu normalleştirmek, bunu kamçılamak olmaz mı arkadaş? Burada el ele, şurada gördüğünüz gibi evli bir kadın da yürüyor. Fikret Bey merhabalar, biraz sohbet etseydik. Güzel Hanım nasılsınız? Efendim nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Fikret Bey biraz bir konuşabilir miyiz? Efendim biraz konuşabilir miyiz? Evlilik teklifi var mıydı? Biraz sohbet etseydik efendim. Teklifi dikkatli çıkarın lütfen. Buyurun. Şimdi burada bel altında, ben en azından, ben mi bel altı konuşuyorum? Şaka yapıyorsun. Millet bunu yapıyor, ben konuşuyorum. Benim işim bu, kusura bakmayacaksın yani. Bel üstü işler yapın arkadaşlar siz de o zaman. Belinizin üstüyle düşünün mesela. Siz de beğendiniz. Yapınca hoşlanan, konuşunca bozulanlardansın galiba. Kadın olmak zor. Korkuyla Bu- yaşıyorsun kadınsan. Evet, kadınsan korkuyla yaşıyorsun tabii ki. Yani mutlaka bir endişe, kaygın oluyor. Bu geleceğe dair olabilir. Manevi olabilir, maddi olabilir. Birçok açıdan. Evet, ama her maddiyattan korkan kocası fakirleşince bir başka zenginin kollarına koşmuyordu. Şimdi neyse, ben burada kendimle ilgili kısmı anlatayım. Geldiler efendim. Onu aldattığı iddia edilen tipler de geldi. Mahkemede Fikret Orman'da, futbolcu efendim Okan'da açıklamalarını yaptılar. Şahit olarak dinlendiler. Sen evliyken bu kadınla beraber oldun mu olmadın mı diye. Ve Güzide Duran kusurlu bulunarak ayrıldı. Kusur Güzide Duran'da, kazanılmış bir dava yok Güzide adına. Medyaya öyle yansıtmaya çalışsalar da suçu sabitti. Şimdi ben benim haksızlığımı anlatıyorum. Burada da izleyen savcı, hakim, avukat varsa bana akıl versin. Farz edin ben hakaret ettim. Bir benimki batmış. Nedense bütün Türkiye aynı haberi verirken. Evli, çocukları var. Fikret Orman'ın ikinci evli kadınla ilişkisi. El ele gururluca dolaşıyorlar. Bunu normal karşılayanların Allah başına versin de duygularını ölçelim. Ya bu çok normal var bunda diyenleri bir yaşasınlar. Eski sevgilini öyle görmeye dayanamıyorsun hemen. Ki nikahındaki kadın çocuğunun anası yani. İlla aşkın büyükse tamam. Bir yerde görüş. Şimdi ben bunları böyle konuştum diye. Normalde hakaret davası uzlaşmaya gidiyor arkadaşlar. Ve bana diyorlar ki 9.000 lira ver devlete. Bu işten kurtul. Mert Vidin'in olayında olduğu gibi, ki Mert Vidin hakkında konuştum. Ben 9.000 liramı ödedim. Haftaya Mert Vidin'e kırmızı bültenle aranmaya başladı. Yani konuştuğunun doğru olması da önemli değil. Ben onu merak ediyorum. Neyse. Ben şimdi arkadaşlar, bu bana gelmedi. Savcıdan bana uzlaşma yazısı gelmedi. Yani usule aykırı olarak uzlaşma yazısı gelmeden dava açıldı bana. Belki ben uzlaşacaktım. 9.000 verip kurtulacaktım. Belki davayı kazanacağım, o ayrı da. Niye bana usulsüzlük yapılıyor burada? Eğer hakaretse kart zampara lafı, ki bunu ben Fikret Orman'a söyledim. Güzide Duran'a demedim. Niye Fikret Orman açmıyor davayı? Sana ne Güzide?
Kart zamparayı niye üstüne alınıyorsun? Yani bunu Fikret Orman açsın bana kart zampara dedi diye ben de savunmamı yapayım. Ya da 9.000 lirasını vereyim. Niçin Türk Ceza Kanunu'nda hakaret davalarında önce uzlaşmaya gidilen 9.000 lira teklifi bana gelmeden direkt dava açıldı? Ben bunu kendi savcılığıma soruyorum. Sonra da burada beni izleyen diğer hukukçulara soruyorum arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Artık bu paraya tabi bir şey. Parayı da devlet alıyor. Fiyat da 9.000 lira. Ben suçluyum, evet, dilimi tutamadım deyip 9.000 liraya verirsem suçumu kabul edip ödememi yapmış oluyorum yüzde durana. İş bitiyor. Hayır ben haklıyım diye çekişirsek çekişmeli boşanma gibi devam ediyor. Şimdi niye bana bu teklif gelmiyor? Niye usulüne uygun bu dava açılmıyor? Bunu avukatımla da görüştüm, itiraz da edeceğim. Diğer hukukçular da yorumlarını yazsınlar. Her hakaret, çünkü hakaret davası, bak, şantaj yok, tehdit yok, bir şey yok. Sadece hakaret. Güya sözde hakaret. Kart zampara ayrıca Fikret Orman'a denilmiş bir laf. Güzide niye gocunuyor? Kendisinin de zampara ve kart olduğunu mu düşünüyor? O zaman o gocunuyorsa onun problemi yani. Ben Fikret Orman'ı kastetmiştim. Ayrıca hakaret değil bu. Şimdi bunu bana bir açıklayın. Niye ben Türk Ceza Kanunu'nun usullerine göre yargılanmıyorum da önceden bana uzlaşma teklifi gelmiyor da çatanga diye dava açılıyor? Ya niye? Bir dur abi, ben belki 9.000 başımın gözümün sadakası Güzide'ye diyeceğim. Devletime gitsin vergiye, birilerini beslesin diyeceğim belki. Bir getirin önce bir uzlaşmayı bakalım. Bir sorun, vatandaş değil miyim ben? Ayıp. Burada ben destek bekliyorum hukuktan. Kendim de başvuracağım tabii. Hacı Badem abi. Geçen gün annesiyle arası kötü. Annesiyle ne biçim konuşuyor. Geçen gün canlı yayınlarımdan hangisinde rica edeyim ekibim onu short yapsınlar. Annem aradı, açtım. Çünkü annem vazgeçmez. Ne olunca da arar, o çok merak eder. Gayet spontan ve güzel bir konuşmamız oldu. Yani kıskananlar çatlasın. Burada hani ilişkisi bozuk olanlar benim ilişkilerime laf atıyormuş. Her şeyim ortada yani arkadaşlar. Her şeyim ortada. Seda Hanım o haktan bir kez yararlanabiliyorsunuz. Yok canım, bir kez değil, öyle bir şey değil. Birkaç kez, hele bizim meslekte ölürsün ya. Böyle bir dünya mı var? Şimdi neyse, Murat Başoğlu da herkesin balkondan atlamasını istemişken ben konularla devam edeyim arkadaşlar. Herkes yaz tatiline gidemeyen yaz tatiline özeniyor. Yaz tatiline gidenler ne yapıyor diyeceksiniz. Valla iyi bir şeyler yapmıyorlar, biliyor musunuz? Alanya'dan bir görüntü, sıcak başlarına geçmiş herhalde. Yani kendimizi rezil etmekten başka bir şey yaşayamıyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Şu durum bir tatil köyünde bir masa için yaşanacak durum mu? Bu bir masa için yaşanır mı arkadaş? Kim nerede yemiş, ne yemiş diye yaşanır mı? Veriyorum efendim. Evet. Fikret Orman'dan davalanınca niye panik olayım? Ne, müebbet mi yatacağım kalksam para lafına? Muses. Panik oldum. Yani ben miyim bunu yapan? Evli kadınlarla gezen ben miyim? Şimdi toplum eğer evli kadınlarla, sen bir kadın olarak kimsen? Allah başına versin yavrum. Kocan inşallah evli kadınlarla gezer yani. Ne diyeyim ben sana, bunu takdir ediyorsan? Hani neden hoşlanıyorsan o başına gelsin. Ben burada Türk toplumunda böyle bir şeyi yerdiğim için mi suçlanacağım? Hani anlamadım. Suçlanacaksam da suçlanırım. Sorun yok. Sadece merakımdan soruyorum. Bu arada çok üzüldüğüm bir haber ve daha önce konuştum. Murat Genç'i bilir misiniz arkadaşlar? Çok sevdiğim dostumdur. Mor komedyen. Geçen hafta konuştuk. Hatta ben onunla program yapmayı çok isterdim. Çok kafa dengi, çok yetenekli. Çok bence hani daha da başarılı olacak bir insan. Annesinin maalesef pankreas kanseriyle mücadele veriyordu Manisa'da. Dün sahnedeyken annesinin ağırlaştığı haberini alıyor fakat sahneyi terk etmiyor. Oyunu yarım kesmiyor. Allah'ına dua ediyor. Birkaç saat daha, birkaç saniye daha Allah'ım bana vakit ver.
diyor. Bakın. Ses. Salla. Kim o bilezikli orospular? Amacımız şu, evden sürekli bize bakmıyor. Kocaeli'ye bakmıyordur yani. Şey değildi, Derince'ye bakacak hali yok. O yüzden o çalışıyoruz. Bir sürü işi gücü var. Ben birinci shift hakkında hep beraber yüksek sesle evrene düşük enflasyon diyeceğiz. Evrende hani dönüp ne oluyor lan Kocaeli zamanında? Arkadaşlar İlaydacığım beğendişim. Allah size istediğiniz gibi kocalar versin demek beddua değil, dua. Bunlar sizin normal karşıladığınız ahlak ve yaşam biçimleri olduğu için size versin diyorum ya. Size iyilik dua da yaramıyor, bu beddua değil. Siz deseydiniz ki ben karşıyım öyle ilişkiye, lanet olsun. Bunu ben desem okey ama siz o savunduğunuz şeyi size versin diyorum bak. Dua ediyorum. Savunduğun şeyi versin, savunmadığını değil. O yüzden neyi savunduğuna dikkat et hayatta. Ve zekasıyla dalga geçeceğin insanları iyi seç. Şampiyonlar Ligi ile oynama yani. Şimdi efendim devam edelim. Başka ne verebilirim? Muratçım, Allah sana annene acil şifalar versin. Sana güç versin, sabır versin. Biliyorum anneni hiç bırakmadığını. Çok yeteneklisin, çok başarılısın. Daha da iyi ol inşallah. Ve şimdi ben size muhteşem bir kadının hikayesini getireceğim arkadaşlar. Nasıl bir kadın biliyor musunuz? Benim bu kadının varlığından haberim yoktu ama Amerikan filmlerine konu oluyor bu kadın. Bir Türk kadını Amerika'da yaşıyor. Serveti 4,2 milyar dolar. Haberiniz var mıydı sizin bu kadından? Ne yapmış hayat hikayesi? Şöyle kısa size şey yapacağım. Anlatacağım böyle bir genel geçer. Bakın benim böyle Türk kadınlarından haberim yok. Böyle kadınlarımız da var. Bunu ben bir Amerikan kanalında görüyorum ve haber yapıp sizinle paylaşmak istedim. Gelin kafamızı bu tiplere çevirelim Allah aşkına, aydınlığa çevirelim. Nereden ne oluyormuş, Türk kadınlarından ne çıkıyormuş bir ona bakalım bak. Went from cleaning offices at night to building one of America's most powerful defense companies. Today, Şimdi diyor ki yerleri temizlemekten öğrenciyken şu anda en büyük savunma sanayi şirketlerinden birinin başında bu Türk kadını diyor. she's worth $4.4 billion and 4,4 milyon dolar ediyor. just beat Boeing for a $13.1 billion contract to build the planes that would run America's military during a nuclear war. Meet Erin Osman, chairwoman Eren Osman efendim. Kendisi yönetim kurulu başkanı aynı zamanda. Bak Amerikalılar haber yapıyor bu kadını ve biz kendi kafamızı bu kadınlara çevirmiyoruz. Nerede var ona çeviriyoruz. of Sierra Nevada Corporation. She arrived in America at 22. No 2 yaşında Amerika'ya gelmiş bak 0 lirayla. money, no English. Sold homemade İngilizcesi bile yokmuş. Baklava satarak hayatını kazanmış. baklava to local bakeries. Cleaned offices at night to pay for her Ofisleri temizlemiş tamam mı okulunu ödemek için. Baklava satmış ne kadar zekice. MBA. One of those offices belonged to a tiny aerospace company, Sierra Nevada Corporation. She had no idea she'd end up owning it. Sierra Nevada diye bir uçak şirketinde uçak temizlikçisiyken oranın yani harçlığını çıkarmak için. Orada işe girmiş ve orada bakmış ki paralar boşa gidiyor. Kontratlar çok zararına yapılıyor şirketin. Bir formül yazmış. Bir yandan da öğrenci çünkü o parayı öğrenimine harcıyor. Ve tutmuş bu. After her MBA, she went back to SNC doing their books. While automating their accounting system, she noticed SNC was miscalculating expenses, losing money on every single contract. She flagged Kontratta her anlaşmada para kaybettiğini görünce yeni bir şey yapıp düzeltmiş oldu. it, fixed it, kept the company alive. In 1994, SNC was put up for sale. 20 employees, a dying business. She and her husband mortgaged their house, bought it for less Ve kocasıyla evlerini ipotek ettirip o zamana kadar evlenmişti. Bir evi olmuş. İpotek ettirip o batmak üzere olan uçak firmasını satın almış bu Türk kadın. Eren than Osman. $5 million. The strategy was simple. 5 times the speed of competition, fraction of the cost. Her customer, the wealthiest government on earth, the United States of America, Ve müşterisi dünyanın en zengin adamı yani olmuş. Amerika Birleşik Devletleri. Kadın o küçücük company'de, küçücük şirkette uçak satmaya başlamış. Bu kadın bir Türk kadını. Eren Osman şu anda 4,4 milyar doları var efendim. Ve biz bu kadınları görmüyoruz. Bu kadın baklava satarak okuyor. Bu kadın yer silerek okuyor. Ve yerini sildiği küçük uçak şirketini satın alıp şu anda dünyanın en zenginler arasında yer alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakalım.
Then she got the call, a $13.1 billion contract, beating Boeing. She also spun off their space division into Sierra Space, now valued at $5.3 billion, building a reusable space plane. The woman who cleaned offices at night to survive now Şimdi de uzay mekiği yapıyor. Hanımefendi bu. Lütfen böyle insanları tebrik edelim. Ben bunları çıkıp kafamızı popomuzdan çıkarıp göğe bakmak için karşımıza koyacağım arkadaşlar. Özeneceğimiz ve ilham alacağımız insanlar olsun istiyorum çünkü. İnsanlar şu anda kolay parayla o kadar teşne ve aşırı neşir, o kadar ağzımızı burnumuzu yaptırıp bir tane böyle bir influencer olursak o kadar kolay para kazanırız ki diye düşünür halde ki 3 sene sonra, 3 ay sonra çiğnenip tükürüleceğinin farkında değil. Ama işte bir kadın yer silip baklava yapıp satıp okuyup şu anda dünyanın en zenginleri arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve müşterisi Amerika Birleşik Devletleri. Bu tek başına İngilizce bilmeden Amerika'ya giden bir Türk kızı. Eren Osman. Kafayı popodan çıkarıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz demek ki. İşte o zaman moderniz, o zaman adamız, işte böyle Türk kadınları da var. Helal olsun. Onlar ama böyle çıkıp da sonradan görmelerimiz gibi diye gezmiyorlar. Çünkü old money denilen yani gerçek para, eski para olmasa bile hani Sir Alexander olmasalar bile o paranın hakkını vermek için çalışmışlar yıllarca. Eğitimleri başarılarıyla doğru orantılı. Kendilerini eğitmişler, sadece öğrenmemişler. O yüzden onları çok beğeniyorum. O yüzden sizi Ayon'a davet ediyorum. Yalnızlığından sıkılan kim varsa gelsin. Kampımızda, mutluluk kampında yerlerimiz doldu efendim. Çok ekstra bir şeyler yapabilir miyim bilmiyorum ama Ayon Kulübü 7/24 hizmetinizde. Kendini en iyi şekilde formatlamak isteyen, gece yalnız uyumak istemeyen, telefonla konuşacak arkadaşlarından sıkılıp bir şeyler öğreneyim diyen, yeni çevre edinmek isteyen, ayda 1.000 lira gibi bir ücreti var, yıllık 12.000 peşin alıyoruz KDV artı. Çünkü ayda 30 gün hizmet veriliyor orada. Hocalar seminerler yapıyor. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba ben sinema kulübü, kitap kulübü derken çok şey alıp veriyoruz birbirimize. Evriliyoruz, kendimizi formatlıyoruz ve hayatın amacının ölene kadar formatlanmak olduğunu biliyoruz. Hepimiz bir yerde ulan yaşımda kaç oldu bırakır ölüm beklerim diyebiliriz. Ama öyle değil hayat işte. Amaçsızlık ve umutsuzluk insanı öldürüyor. Dün de bahsetmiştim, 60 tane türetilmiş 8 tane reel duygu var. Bunlardan biri umut. O yüzden gelin, yalnızlık da acı bir duygu. Yalnız kalmayın, biz varız burada. Buradan veya sayfa başındaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Ve hani herkese cevap verilmez. Düşmanın bile zekisi, kalitelisi, ününü hak etmişi, zamanında bir yerlere erişmişi, bir şey olmuşu vardır. Herkes herkesin hakkında konuşur. Ben kimsenin hakkında bayılarak konuşmuyorum. Sosyolojik sebeplere bağlamaya çalışıyorum. Milletin arkamdan söylediği şeyler doğru olsa ne olur, yanlış olsa ne olur? Değer mi yalanlamaya Allah aşkına ya? Lafı söyleyene bakacaksın, Türkçesine bakacaksın, gelişine gidişine bakacaksın. Ben 30 yıldır ekrandayım. 27 yaşımdan beri. Yani çoğu sanat dünyası, iş dünyası, yaptığım programlar, arşivler, Google'larsınız bir ara. Sizleri çok seviyorum. Ne diyeyim, güzel bir hafta sonu geçirin. Yarın ben yine yayın açarım. Saçlarım daha güzel olacak yarın çünkü bugün bakım yapılacak. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.